Muhabbet kuşum sürekli tek ayak üzerinde duruyor. Bazen ayağını indirse de bir süre sonra geri çekiyor. Evet, kuşumuzda göreceğimiz bu ve benzeri davranışlar zaman zaman endişe duymamıza neden olabilir. Ancak çoğu davranışın altında yatan sebep olumsuz değildir. Hatta keyifli oldukları zamanlarda bile bazı davranışlar gösterirler. Eğer bunları bilirsek gereksiz yere endişelenmemiş oluruz. Gelin şimdi hep birlikte kuşumuzda karşılaşabileceğimiz davranışlara bakalım. Muhabbet kuşumuzda sıklıkla görebileceğimiz davranışlardan birincisi gaga gıcırdatma. İlk gördüğümüzde kuşumuzun ağzına bir şey takılmış izlenimi yaratsa da onlar için en olumlu davranışlardan biridir. Genellikle uykuya dalarken yaptıkları bu davranışta gagalarını sürterek gıcırtı tarzında ses çıkarırlar. Bizi endişelendiren bu durum muhabbet kuşumuzun oldukça rahat ve keyifli olduğunun göstergesidir. Kuşumuzda görebileceğimiz ikinci davranış ise tek ayak üzerinde durmak. Onu bu şekilde görmemiz ayağına bir şey olduğu hissine kapılmamıza neden olabilir. Ancak düşündüğümüzün aksine muhabbet kuşumuz bir ayağını dinlendirmek için bu davranışı yapmaktadır. Bazen ayak değişimi yaptıklarını da görebiliriz. Ancak her zaman yoruldukları için ayaklarını kaldırmazlar. Yaralanma ve üşüme durumlarında da tek ayak üzerinde durduklarını görebiliriz. Soğuk hava nedeniyle üşüyen kuşlarımız ayaklarını kaldırarak tüyleriyle ısıtmaya çalışırlar. Kuşumuzda görebileceğimiz üçüncü davranış ise yem kusma. Başta hastalık belirtisi gibi görünen bu davranışın pek çok sebebi olabilir. O yüzden gördüğümüz zaman hemen endişeye kapılmamalıyız. Kuşumuz kızgınlık, kuşkumu eksikliği, zehirlenme ve hastalık nedeniyle kafasını sallayarak yem kusuyor olabilir. Ancak çoğu zaman kusma sebebi eş istiyor olmasıdır. Yaş olarak erişkinliğe ulaşan kuşlarımız eş ve yavru besleme içgüdüsüyle objelere karşı yem kusmaya çalışabilir. Bunu yaparken de çeşitli kur sesleri çıkarırlar. Eğer kusma davranışını yaparken halsiz, uykulu ve iştahsız ise bu durumda ciddiye almamız gerekebilir. Onu bir an önce veterinere götürmeliyiz. En sık görebileceğimiz dördüncü davranış ise ağız açıp kapatma. Kusma davranışında olduğu gibi ağız açıp kapatma durumunun da pek çok nedeni olabilir. Sıcak hava, uçuş sonrası yorgunluk, nefes darlığı ve çeşitli hastalıklar kuşumuzun ağız açıp kapatmasına neden olabilir. Sıcak havalarda ağız açıp kapatmaları oldukça normaldir. Tüyleri nedeniyle daha fazla sıcaklık hisseden kuşlarımız serinlemek için nefes alışverişini hızlandırırlar. Bunu yaparken de sık sık ağızlarını açarak kapatırlar. Yine uçuş sonrasında da bir süre aynı davranışı yapabilirler. Eğer serin havalarda da hiç durmadan aynı davranışı sürdürüyorsa altında yatan ciddi sebepler olabilir. Beşinci davranış kuşumuzun başını sırtına koyarak uyuması. Muhabbet kuşları genellikle başlarını sırtlarına koyarak uyumayı severler. Gece uykusu ve gün içinde gerçekleşen kısa süreli şekerlemeler onlar için oldukça normaldir. Eğer kuşumuz tüylerini kabartarak gün boyu uyuyorsa, iştah durumu iyi değilse ve hiç ötmüyorsa hastalanmış olabilir. Ancak yemesinde sıkıntı yoksa, neşeliyse ve dışkısı katıysa herhangi bir sıkıntı yoktur. Altıncı davranış kuşumuzun tüylerini kaşıması. Muhabbet kuşları düzgün uçabilmek için düzenli tüylere ihtiyaç duyarlar. Zaman zaman tüylerini düzenleyerek aralarından dökülmek üzere olan tüyleri temizlerler. Kuyruk bölgelerinden aldıkları yağlarla tüylerini parlatırlar. Gün içinde sık sık tüy bakımı yapmaları normaldir.
Ancak uyku saatlerinde kuşumuz sürekli kaşınıyorsa, çığlık sesleri eşliğinde kanatlarını çırpıyorsa parazit sorunu olabilir. Bu durumda kaşıntıya sebep olan parazitlerden kurtulması için parazit spreyi uygulamalıyız. 7. davranış ise kafes tellerinde uyumak. Ortama alışkın ve kendilerini güvende hisseden kuşlar tüneklere ya da salıncaklara tüneyerek uyurlar. Kendilerini güvende hissetmeyen ve korkan kuşlarsa akşam saatlerinde kafesin en üst noktalarına çıkarak uyumaya çalışırlar. Eğer kafes tellerinde uyuyan kuşlarımız varsa ortamdan ya da ortamdaki objelerden korkuyor olabilir. Onlar için daha sade ve loş bir ışık olan ortam hazırlamalıyız. 8. durum hapşırık. İnsanlar gibi muhabbet kuşları da zaman zaman hapşırma ihtiyacı duyarlar. Burunlarına toz ya da su kaçması durumunda hapşırırlar. Eğer çok sık ve geçmeyen hapşırık durumu varsa hastalık kaynaklı olabilir. 9. davranış kuşumuzun kafa sallayarak sesler çıkarması. Genellikle erkek kuşların eşlerini etkilemek amacıyla yaptığı kur davranışlarıdır. Çıkardıkları seslerle eş zamanlı olarak kafalarını sallayarak eşlerini etkilemeye çalışırlar. Eşi olmayan kuşlarımızsa elimize ve objelere karşı benzer davranışları yapabilir. Hastalık belirtisi değildir. 10. davranış kuşumuzun ötmemesi. Muhabbet kuşları ötmek için güvenli ve kendilerini rahat hissedecekleri ortamlara ihtiyaç duyarlar. Ortama alışkın olmayan kuşlar tedirgin ve sessiz dururlar. Genellikle yeni alınan kuşlarla karşılaştığımız bir durumdur. Eğer kuş sesi duyduklarında ötüyorlarsa herhangi bir sıkıntı yoktur. Aylar geçmesine rağmen ötmüyorsa stres, mutsuzluk, hastalık gibi durumlardan ötmeme durumu kaynaklanıyor olabilir. Tüy döküm dönemlerinde de sessiz ve halsiz olurlar. Sonuncu davranış ise yem ve su tüketmeme. Yeni bir kuş sahiplendiğimiz zaman birkaç gün yem ve su tüketmemeleri normaldir. Ortamı henüz bilmedikleri için uzak durmayı tercih ederler. Birkaç gün sonra ortama alışmaya başlayınca yeme ve içme rutinleri düzene girer. Mevcut beslediğimiz kuşlarda ise mevsimlere göre su içme sıklığında değişkenlik olabilir. Yaz aylarında su tüketimleri kış aylarına göre daha fazladır. Hastalık ve stres gibi durumlarda yeme içme düzenini etkileyebilir. Dışkı kalitesinde de bozulma görürsek mutlaka veteriner desteği almalıyız. Bu davranışların yanı sıra kuşlarımızda gerçekleşen bazı fiziki durumlarda bizde endişeye neden olabilir. Bunları da cere rengi değişikliği ve tüy dökülmesi olarak sıralayabiliriz. Kuşlarımızın yaşları ilerledikçe bazı fiziksel değişimler yaşanabilir. Örneğin cere olarak adlandırılan burun bölgeleri açık renklerden koyu renklere dönüşür. Eş zamanlı olarak kalınlığı da artabilir. Tüy dökülmesi ise yılda 2 kez normaldir. Eski tüyler dökülerek yerine yeni tüyler çıkar. Bu süreçte B vitamini ile destekleyebiliriz. Eğer yıl içinde çok fazla tüy döküyorsa parazit, stres ve tüy hastalığı gibi nedenler olabilir. Umarım bu video kuşlarınızın davranışları konusundaki endişelerinizi gidermek konusunda sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.